sevgisiz bir toplum olduğumuzu söyledik. Bunun içini dolduralım biraz. Öyleyiz. Ailede bu böyle başlıyor maalesef. Yani gidin Anadolu'ya, birçok örf ve adetlerimizi ön plana çıkartmışız. Büyüye saygı diye bir şeyi çok yanlış anlamışız, çok yanlış değerlendirmişiz. Ben kendimden misal verdim o konuşmanda, hatırlayın o konuşmada olanlar. Dedim ki ben babamın yanında çocuklarımın ismini vermedim rahmetli, dünyasını değişene kadar. Hiçbirinin ismini veremezdim. Hiçbir çocuğum da çocuk işte, yani dedesi oradaymış, bir anlık unutuyor. Gelir bacağıma sarılırdı çocuk. Tutup başından okşayamam. Bunu yapsak bu çok büyük bir terbiyesizlik olarak addedilirdi. Belki de kalkar giderdi babam. Öyle de ters bir adamdı rahmetli. Yani mümkün mü böyle? Şimdi bu bana yansıması önemli değil. Benim mürşidim vardı. Gidiyordum, onda bulamadığım şeyi mürşidimde buluyordum. Çocuklarım da yansıtmadım. Mümkün olduğu kadar onlara seni seviyorum yavrum, seni seviyorum yavrum dedim. Babamın olmadığı ortamlarda ki babam işte haftada bir, 10 günde bir belki evimize geliyordu veya 15 günde bir. Ama hiç ihmal etmedim, biliyordum çünkü. Üstad Necip Fazıl Kısakürek hep bize derdi ki gençliğimizde, evladım bizim başımıza ne geliyorsa sevgisizlikten geliyor. Onun için bu noktaya dikkat edin. Ama Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in kendisi bile o sözün içini pek dolduramazdı, onu da size diyeyim. Allah rahmet etsin. Yani o sevgiyi o da bize pek göstermezdi. Ya biz ondan korkardık sadece. Çok severdik, çok sayardık ve de korkardık. O sevgiyi biz ondan da görmezdik. Ama benim bir mürşidim vardı ki işte onun dizinin dibinde oturduğum günden itibaren sevginin 1976, 24 yaşındayım. Sizlerin yaşında, birçoğunuz o yaşlardasınız. Üniversitede okuduğunuza göre birçoğunuz o yaşlardasınız. Orada ben sevgiyi buldum. Ben bir kızı seviyordum. Gittim onun huzuruna oturdum. O kız olarak benim karşıma çıktı. Yemin ederim. 6 ay ben gittim geldim onu seyrettim. Onu dinledim, onu seyrettim ama. Onun sohbetini dinlerken onu seyrettim. İşte bu merhamettir, bu sevgidir. Yani çünkü benim ona ihtiyacım vardı. Ben onu çok sevmiştim. Oradan bir yara almıştım. Karşılık bulamamıştım. O sırada bilmiyordum öyle o sevgilerde karşılık olmayacağını. Tamam, o olaya hiç nefsani bakmadım şükrolsun. O zaman da demek ki Rabbimin lütfettiği öyle bir tarafımız vardı. Hiç nefsani bakmadım ama bir karşılık, neyi karşılık dediğimde onun da ben de seni seviyorum demesi. Onu bulamıyordum. Onun için perişandım. Sonra da kaybetmiştim zaten. Kaybettiğim için de çok perişanım. O kaybetme halini de biraz önce size bahsettiğim şarkıda çok güzel o anlatılıyor. Yani böyle bir kaybetme anı. Öylesine kaybettim ki orada da dendiği gibi sanki yer küresi yerinden sarsıldı bir an. Tabiat bütün sesleri yitirdi. Gökteki yıldız bulutun arkasına saklandı. Bir çiçek tam açmak üzereydi, açmaktan vazgeçti. Öyle bir şey. Düşünün ne demek istediğimi anlarsınız. O şarkıyı da dinleyin benim için inşallah. Şimdi asıl anlatmak istediğim şey şu. 6 ay boyunca ben gidiyordum, oturuyordum, onu seyredip dönüyordum. Cuma günü akşam olmasını iple çekiyordum, hemen atlıyordum arabama doğru Erzincan'a. Gidiyordum, oturuyordum karşısında onu seyredip dönüp geliyordum. Pazartesi sabahta. Namazdan sonra çıkıyordum, yine Bayburt'a kavuşuyordum işime. Böyle bir şey. Ve oradaki herkes de çok hüsnü zanla diyorlar, gördün mü dervişi ya. Adam daha dün geldi ama hiç mürşidin huzurundan ayrılmıyor adam ya. Nefes bile almıyor. O mürşidim oğla gördüğüm zannettiğini bir görse beni belki de taşlayacaklar, oradan kovacaklar. Ulan sen mürşide nasıl bu gözüne? Ama mürşid o yahu. Ben ne yapayım? Öyle bir edayla geliyor karşıma oturuyor ki yıllarca bir kere belki gülmeyen bir kızın yerine oturuyor ve bana gülüyor.
Ve söz arasında da bana sevdiğini söylüyor. Ben ona kul köle olmaz da ne olurum ki? Gidip seyrediyorum. 6 ay sonra şöyle durdu, arabaya biniyordu. Ben de onu götürmeye hazırlanıyorum. Niyet aynı niyet. Diyorum ki efendimle beraber Ankara'ya, İstanbul'a gidiyorum. İkimiz yalnız. Sevgilimi aldım götürüyorum ben. Bana göre öyle. Kime göre ne olursa olsun. Sevgilimi aldım götürüyorum ve baş başayız. O yolu beraber gideceğiz, beraber döneceğiz. Ama böyle boğazımda kaldı o benim. Geldi arabanın üstüne öyle bir sert bir şekilde eliyle vurdu. Dedi beyim yeter artık yeter. Sadece ondan mı ibaret bu alem derken böyle eli Munzur Dağları'na doğru kaydı. Erzincan'ın bir tarafı biliyorsunuz Munzur Dağları. Arka tarafında da var. Tunceli var. Yani eski ismiyle Dersim. Böyle eli o tarafa kayınca ister istemez ben de o tarafa döndüm. Baktım ki alemi öyle bir şey kaplamış ki bu güzellik bana daha bir 10 dakika, 5 dakika önce olsun diye yalvardığım, göreyim diye yalvardığım güzelliği unutturdu. Bitti. Yok oldu. Kayboldu. Ama kaybolmayan bir şey vardı. Onu şimdi anlatmaya kalkarsam ben yani çok rahatsız olurum inan. Mazur görün. İnşallah başka bir sohbetimde anlatayım. O kayboldu ama kaybolmayan bir şey vardı orada. Yıllarca bir kızın zannettiğim gözler vardı orada. Ya o gözler onun değildi, yasını da ben söylemeyeyim. Anlamaya çalışın.